Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Her zaman sizlere ne diyorum? Sağlık çerçevesinde güzellik. Bugün biraz güzellik, estetik konuşacağız. Özellikle hanımlar TV8 ekranları başına diyorum. Tabii ki beylere de izin veriyorum. Onlar da güzelleşsinler. Medikal estetik hekimimiz Doktor Yavuz Selim Çınar şu anda yayın konuğum, Bursalardan geldi hocamız. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? O yüzden ekran başına diyorum. İp askıyı konuşacağız, ameliyatsız yüz germe, sıvı yüz germeyi konuşacağız. Herkes ekran başına. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim. Bursa'ya sevgiler gönderiyoruz buradan. Severiz. Çok teşekkür ediyorum. Bursa çok güzel bir yer. Çok. Ondan sonra biz de çok seviyoruz. Evet, gerçekten öyle. İnsanları da çok sıcak. Benim de annem Bursalı. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Tabii. Şimdi bugün ip askıyı konuşacağız hocam. Sıvı yüz germeyi size soracağım. Hemen ip askı tam olarak nedir diye başlayalım istiyorum. Aslında birçok farklı çeşidi var ip askının ama genelde bizim konuşacağımız konu eriyebilen iplerle yapılan, vücuda biyouyumlu, herhangi bir zarar vermeyen iplerle Yan yapılan. etkisiz. Yan etkisiz. İplerle yapılan, yani kalıcı olmayan iplerle yapılan ip askıdan bahsedeceğiz. Bu biyouyumlu iplerle vücudun aslında mekanik olarak cildin yukarı doğru çekilmesi işlemi diyebiliriz aslında çok basitçe. Ama burada önemli olan nokta kullanılan ipler, ipin çeşitliliği ve hastanın ihtiyacına göre ipin seçilmesi. Peki kalıcılığı nasıldır bunun? Kişiye göre değişir. Öyle mi? Evet. 12 ile 18 ay arasında. Güzelmiş. Kendi kendine erir bu ipler. Aslında eridiği zaman Eridikçe da yüzde peki düşme mi oluyor hocam eridikçe? Eski haline mi dönüyor yüz? hiçbir zaman eski haline dönmüyor. Çünkü bu ipler erirken artık biz 4. nesil son teknoloji ipleri kullanıyoruz. Üzerlerinde hyaluronik asit kaplı bu iplerin. Gerçekten çok sağlıklı. Birçoğunun FDA onaylı ipler kullanıyoruz zaten. Hyaluronik asit kaplı olduğu için erirken hem orada bir fibroz bağ doku oluşturuyor. Dolayısıyla erimiş olsa bile altta kalan bir fibroz bağ dokuyla eskisinden her zaman daha iyi oluyor. Çok iyi. Güzel tarafı bunun eski sistem kalıcı iplere göre komplikasyon riskinin çok daha düşük olması, eridikten sonra da herhangi bir cilde zarar vermemesi. Evet, çok mühim bir şey o. Komplikasyon olmaması tabii çok kıymetli. Evet. Peki nasıl, sedasyonlu mu oluyor? Narkoz mu oluyor? Nasıl oluyor hocam? Aslında lokal anesteziyle oluyor bu işlemler. Önceden iğnelerin giriş yerlerini uyuşturuyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika öncesinden tüm yüze anestezi uyguluyoruz. Hissetmiyor yani. Evet, herhangi bir ağrı hissetmiyor hastalarımız. Gayet konforlu işlemler. İşte uzun öğlen arası estetiği dediğimiz yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar sürüyor işlem. Sonrasında da günlük yaşamımıza dönebiliyoruz. Sonrasındaki kızarma, morarma, şişme. Bir hafif bir ödemimiz olur aslında 2-3 gün çok kadar. Çok fazla bir şey olmuyor. Kişiye göre değişiyor. Her zaman olmuyor dememek lazım. Bazen hastalarda işte cilt altında işlem yapıyoruz çünkü. Bazen bir yüzeyel bir vene damara denk geldiğinde işte minik hematomlar, minik kanamalar olabilir. Ama genelde çok travmatik işlemler değil. Kullanılan ipin kalitesi, kullanılan teknik de burada çok önemli. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Hastanın cilt tipine göre değişiyor aslında. Genelde ertesi gün işine rahatlıkla dönebileceği, 2-3 gün sonra ödeminin azaldığı gayet konforlu bir süreç. Peki ip askı hangi yaş grubuna daha çok hitap ediyor hocam? Aslında, mesela benim aklıma çok şey geliyor. İşte ne bileyim böyle 70 yaş, 70 plus mesela narkoz alamıyorlar. Yüz gerdirme, büyük bir cerrahi ameliyata giremiyor. Yasak narkoz alması ya da işte sedasyon alması. Onlar için de sanki çok güzel gibi geldi bana. Tabii o kadar ileri yaşta çok seçici davranmak gerekiyor. Belki çok özel hastalarda olabilir ama genelde uyguladığımız aralık 30 ile 55 yaş arası. 30-55 yaş arası. 30-55 yaş arası. Ama yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir ama hastaya göre değişir. Çok ağır yüzlerde, yani bu aslında cerrahinin bir alternatifi değil. Sadece cerrahiye geçişi biraz azaltabiliriz, süreyi azaltabiliriz. Süreyi azaltın. Yani yaşlanmayı yavaşlatmak gibi değil mi? Evet, aslında öyle düşünebiliriz. Burada hani süreci yavaşlatmak bizim amacımız ama hiçbir zaman bir cerrahi ameliyatın yerini tutmaz tabii ki. Yani 70 orada yaşında çok düşkün bir yüze biz ip askı yapamayız. Tutmaz ipler zaten, atar ipler.
Çok hacim kaybı olan hastada mutlaka dolgularla kombine etmemiz gerekir hacim kaybını yerine getirmek için. Yani dolayısıyla hastaya göre değişir ama en sık kullandığımız aralık 30 ile 55 yaş arası. 30 yaş altında nerede kullanıyoruz? Daha çok kaş askılamada kullanıyoruz. Genç kızlarımız işte fox size istiyorlar, kaş askılama istiyorlar. 30 yaş altında da o indikasyonda oluyor. Dolayısıyla böyle şeye göre, yaşa göre indikasyonlar değişiyor. Evet. Bu ipler vücutta da eriyor anladığım kadarıyla. Evet, tamamıyla eriyor. Dediğim gibi sonrasında da orada aslında istediğimiz fibroz bir bağ doku oluşuyor. O bizim istediğimiz bir şey ki yüzün o çekme kuvvetini daha gergin, daha güzel bir hale getirelim. Çok iyi. Biraz da şeyi sormak istiyorum hocam. Sıvı yüz germeyi. Sıvı yüz germe gerçekten doğru, yani var mı böyle bir şey, yoksa böyle bir ismi mi var? Bir efsane mi? Nasıl bir şey? Yani ameliyatsız yüz germe de deniyor değil mi? Aynı şey bu. Evet, yani aslında birçok ismi var sıvı yüz germenin. Her hekim arkadaşımızın aslında tüm genel ismi diyebiliriz sıvı yüz germe işlemlerine. Ama sıvı yüz germe herkesin ayrı bir tekniği var. İşte My teknik, My lift, Ahmet lift, Mehmet lift. Her hekim kendine ayrı bir Doğru, şey çok koyuyor. haklısınız. Herkes kendi isim koyuyor. Aslında temelinde sıvı yüz germe işlemleri farklı ürünlerle yapılabilir. Bunu PLA dediğimiz, sıvı ip Kalsiyum. dediğimiz onunla yapabiliriz. Poliellaktik asitle. Veyahut da kalsiyum hidroksapatitle sıvı yüz germe işlemlerini yapabiliriz. Aslında burada yaptığımız şey bizim Yüzün tamamıyla tipine göre değil mi hocam? yüzün Kişi tipine özel. göre. Tabii ki kişiye, tamamen kişinin yüz tipine göre belirliyoruz. Burada ama aynı işlemi dolguları sulandırarak da yapabiliriz. Dolguları sulandırıp yüzümüzü şişirerek de aynı etkiyi alabiliriz. Ama hiçbir faydası olmaz bize. 15-20 gün sonra geldiğimizde o ödem azalıp o sıvı azalınca yüzde hiçbir etki görmeyiz. Biz o yüzden sıvı yüz germe işlemlerini biyostimülan dolgularla yapıyoruz. Kalsiyum dioksapatit, poliellaktik asit bunlardan en yaygın kullanımları, en güvenli, her ikisinde FDA onayı olan en güvenli yöntemlerle yapıyoruz ki vücudun kendi kendine, yani kişinin kendi kolajenini arttırarak yüzünü toparlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Belli vektörlerde çalışıyoruz. Açıkçası böyle söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi ne ipin bir alternatifidir sıvı ip, ne cerrahinin bir alternatifidir sıvı yüz germe, ne de ameliyat gibi böyle gergin bir sonuç bekleyemeyiz. Daha minimal, daha minimal, Doğal. nazik, doğal. Kendi yaşının en güzeli haline getirmeye çalışıyoruz hastaları. Yoksa ameliyat gibi ciddi Öyle bir değişiklik iddianız yok. Yok, hayır. Tamamıyla doğal. Kimsenin anlamadığı, ya sende bir şey var ama bir güzellik olmuş sende. O bizim en çok istediğimiz, en çok sevdiğimiz şey. Bence de, yani sonuçta medikal estetik, yani Evet. mantıklı. Peki mesela sıvı yüz germenin kalıcılığı nasıldır hocam? Yine aslında burada moleküllere bakıyoruz. Kullandığımız moleküller çok önemli. Kalsiyum hidroksapatit kullanıyorsa kalsiyum hidroksapatit moleküllerin ciltte kalış süresi 12, 14, 16 ay gibi oluyor. Etkisini hala devam ettiriyor. Zaten biz sıvı yüz germede ilk flash etkiden sonra asıl etki ikinci aydan sonra görüyoruz. Vücudumuzdaki kolajen sentezi artışından sonra ikinci aydan sonra çok daha güzel bir yüz, daha güzel bir cilt elde ediyoruz. Poliellaktik asit de aynı şekilde yine 12-14 ay civarında yine bu PLA molekülleri cilt altında hala görevini yerine getiriyor oluyor. Bazen PCL dediğimiz polikaptorakton kullanılıyor. Onlar biraz daha uzun gidiyor ama onu çok sevmiyoruz fazla uzun gittiği için. Genelde PLA daha tercih ediyoruz. O son söylediğiniz biraz şişiriyor mu yüzü hocam? Biraz yan etki olabiliyor. Bazen granulomalar görebiliyoruz. Yapılan çalışmalarda, işte yayınlarda en çok granulom riskini çıkaran PCL molekülü. Dolayısıyla onları çok kullanmaktan uzak tutuyoruz ama bazı vakalarda da kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Tabii. Hastalar Peki oluyor. hocam, geldik sıvı yüz germe yaptırmak için. Evet. Uygun olanı seçtiniz. Yüze göre tabii, muhakkak yüzün şekline göre yapıyorsunuz. Ve tekrarlanması gerektiğinde, diyelim bir yıl geçti, benim daha ihtiyacım var deyip gelip yaptırabiliyor mu? Tabii ki aslında bu biraz hastalardan bize geliyor. Genelde işte 8. 9. ayda ya hocam biraz yavaş yavaş düşmeye başladı. Hani o yaptığımız kalsiyum var ya hocam ondan bir daha yapalım.
çok güzel oldu, yüzün çok güzeldi diye hastalarımız aslında geliyor bize. Bunu en güzel onlardan anlıyoruz. Dolayısıyla tekrarlama aralığımız aslında 8 ile 12 ay arasında bir tekrarını yapıyoruz. Her yıl yenilemesi gerekiyor. Ama orada tabii her hasta, her insan farklı değerlendiriliyor. O arada yaş almaya devam ediyoruz biz. Bazı farklı ihtiyaçlarımız da oluyor. Örnek veriyorum, hacim kaybı olursa dolgu kullanıyoruz. Özellikle son dönemde bu zayıflama iğneleriyle beraber çok ciddi yüzde yağ dokusunda, kas dokusunda kayıp olan hastalarımız oluyor. Onlar da mesela dolgularla destekliyoruz bu süreci. Hocam ağzınıza sağlık. Bugün sizinle ip askıyı ve sıvı yüz germeyi konuştuk. Ağzınıza sağlık hocam. Epey bir bilgi edindik. Çok teşekkürler hocam. Her Ben zaman teşekkür bekleriz. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.